Evet efendim. Değerli 8'de sağlık izleyicileri, programımız tüm hızla devam ediyor. Şimdi sırada tüp bebek uzmanı, doktor öğretim üyesi Murat Keskin. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam tüp bebekli olduğunuz için direkt şu soruyla başlamak istiyorum. Tüp bebeğin garantisi var mıdır? Evet, tabii tüp bebek çok zahmetli, masraflı ve beklenti çok yüksek olduğu için de bir de hani tüp bebek artık gelinen son nokta. Dolayısıyla beklenti evet %100 olması yönünde ama maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Tüp bebekte hiçbir garantisi yoktur. Evet. Tüp bebek her biri bir denemedir. Gebe kalmanın bir deneme. Deniyoruz her ay ya da işte birkaç ay Her arayla siklüste, deniyoruz. evet. Her siklüste deniyoruz. Oluyorsa oluyor. Hastaya göre başarı oranları farklı tabii ki. Hasta sebebe göre değişiyor. Kimi hastada çok düşükken, kimi hasta grubunda da çok yüksek olabiliyor ama hiçbir zaman hiçbir garantisi yoktur tüp bebek tedavisi. Bu aslında çok bilinmeyenli bir denklem değil mi? Evet, evet. Çok faktör, çok multifaktöriyel bir sorun. Ve öyle bir şey ki aynı hastada, aynı çiftte aydan aya bile o faktörler değişebiliyor. Aydan aya kadının yumurtası değişebiliyor, yumurta sayısı değişiyor, yumurta kalitesi değişiyor, embriyo kalitesi değişiyor, rahimin kalınlaşması tabakası, endometrium dediğimiz rahim iç zarının tabakası değişiyor. Dolayısıyla hani aynı hastada bile aydan aya değişkenler değişiyor. O yüzden de başarı şansı da çok değişken. Ama asla ve asla hani beklenti %100 olmamalı. Bu tedavilere girerken de psikolojiyi ona göre ayarlamak lazım. Ne böyle çok karamsar olmak ne de hayaller böyle bulutların üstünde dolaşmak lazım. Çünkü sonrasında negatif olduğunda hastalar hayal kırıklığı oluyor ve savaşma gücünü kaybediyor. Toparlanmaları uzun sürüyor. O yüzden çok realistik ve gerçekçi. Bunun bir deneme yöntemi olduğunu, tutmayabileceğini bilmek gerekiyor her zaman. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Aslında tüp bebek uzmanı deyince siz yani bütün hastalara illaki tüp bebek yapan bir hekim değilsiniz aslında. Yani gebelikle ilgili sorunu olan tabii ki her türlü hastaya aslında. Yani illaki bu tüp bebekle sonuçlanmıyor. Belki de bir takım yöntemlerle, tekniklerle belki... Tabii, tüp bebek aşamasına gelmeden evet. basit öncelikle bir kere nedenler araştırılıyor. Nedene göre de basit yollarla gebe kalma şansı varsa hastanın önce o yollar deneniyor tabii ki. Bu bazen o kadar basit olabiliyor ki sadece beklemesini önermeniz bile gebe kalmasını sağlayabiliyor. Psikolojik aslında. Evet, yani psikolojik olmasa bile zaman vermek gebelik şansını arttırıyor bazı hasta grubunda. Burada önemli olan hastayı doğru seçmek, hastanın sebeplerini doğru ve dikkatli irdelemek önemli. Ona göre de daha uygun, daha basit yollar. Çünkü hedef, amaç şu, hastaya daha az zahmetli, daha az masraflı ve hedefe ulaşabilecek, yani çocuk sahibi yapabilecek en basit yolu bulmak. Asıl amacımız bu. Yoksa ama şu da var ki, tüp bebek ihtiyacı olan bir hastaya da diğer basit yollarla da zaman ve para umutlarını kaybettirmemek gerekiyor. O hastaları ayırmak, tüp bebeğe ihtiyacı olanları direkt tüp bebeğe, olmayanları basit yollarla yüreklendirmek de gerekiyor. Bazen hastanın kendisi de geliyor, direkt tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyor artık. Çünkü medyadan, sosyal medyadan, oradan işte çevresinden olan baskıyla o kesin bir de ilk sorudaki gibi garanti olduğunu düşündüğü için tüp bebeğin ben direkt tüp bebek olayım, çocuğu alayım gideyim istiyor. Ama bunları iyi oturup konuşmak gerekiyor. Böyle bir gerçekliğin olmadığını, basit yollarla da gebe kalma ihtimali varsa da önce onu değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyoruz, söylüyoruz. Ama bazıları yine de hayır diyor, ben direkt tüp bebek yapacağım. Orada da hastanın beklentisini iyi ayarlamak lazım. Maalesef ne hastanın beklentisini çok aşırı yukarı ama dediğim gibi gerçek realistik rakamlarla başarı şanslarını her hasta için belirleyip konuşmak gerekiyor. Peki biz olumlu olanı düşünelim. Tüp bebekten gerçekten gebe kaldı hocam. 9 ay yatmalı mı evde? Öyle de bir görüş var. Hani hiç kıpırdamayalım, aman tüp bebek yaptık tuttu da tamam 9 ay yatalım. Evet, maalesef öyle bir gerçeklik var. Yani şöyle, daha doğrusu işte doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi bu. Hiçbir şekilde yatması gerekmiyor hastanın. Tüp bebek embriyoyu transfer ettikten sonra yarım saat yatmakla 9 ay yatmanın arasında hiçbir fark yok. Yok tabii ki. O yüzden yatmasını önermiyoruz. Hatta uzun süre yatmak
başka problemler getiriyor. İşte bağırsak hareketleri duruyor, gaz problemleri oluyor, başka ilaçlara ihtiyacı oluyor gibi, başka işte emboli riski artıyor vesaire. Yani yatması gerekiyor. Ama gebe kaldıktan sonra gebeliğiyle ilgili başka bir problem varsa o ayrı bir şey. Ama sadece tüp bebek olduğu için yatmasını hiçbir aşamasında, tüp bebek tedavisinin hiçbir aşamasında hastanın yatması gerekmiyor. Fakat biz bunları söylememize rağmen hala hasta yatıyor maalesef çevresinden aldığı duyumlar nedeniyle. Evet. Hocam bir de şöyle, tüp bebek şimdi kıymetli bebek olduğu için bunlar mutlaka sezaryen mi olmalı? O da işte hayır, o da yanlış. Tüp bebek gebe kalmanın bir yolu, bir yöntemi, yoksa doğum şekliyle ilgisi olan ya da gebeliği farklı boyuta taşıyan bir şey değil. Dolayısıyla normal gebelikten farklı değil. Normal gebelikte doğum veya sezaryen sebebi neyse tüp bebek için de aynı şeyler geçerli. Aynı şeyler geçerli. Peki hocam, embriyo sayısında neden sınırlama var? Bu güzel bir soru çünkü herkes ikiz bebeklere karşı bir düşkünlük var toplumumuzda. Bizde Çünkü de neden öyle. biliyor musunuz? Ben bir bayan olarak söyleyeyim. Doğurmuşken bir kere de doğurayım, 2 tane koyayım kenara diye. Ama işte öyle olmuyor. İnsan rahimi tek bebek için tasarlanmış bir rahim. Bebek sayısı arttıkça komplikasyon riski artıyor. Yani düşük riskleri, erken doğum riskleri, erken doğumun getirdiği bebeklerde sakatlık veya başka problemler, yoğun bakım ihtiyacı artıyor. İkiz gebeliklerde kayıp oranları da çok daha yüksek teke göre. Şimdi biz her zaman doğmuş olan ikizleri görüyoruz sokakta ama o doğmuş her doğan ikizler içinde bir sürü kaybedilmiş olan var arkada. Bunlar görülmüyor. O yüzden de embriyo sayısı kısıtlanıyor. Çoğul gebelik istemediğimiz bir şey. Çoğul gebelik artık günümüzde bir komplikasyon olarak görülüyor. İstenmediği için de tek embriyo transferi. Yönetmelikle de bu kısıtlanmış zaten. 35 yaşının altındaki genç anne adaylarına tek embriyo transferi yapılıyor 2 kez. Ne zaman ki 2 kere başarılı olamadı ya da 35 yaşından üstün, yani bu 2 kez başarılı olamaz. Evet, 2 kere başarılı olamaması ya da yaşının ileri olması, bu gebelik şansını azaltan faktörler bunlar. Gebelik şansı azalmışsa şayet 2 tane embriyo yerleştirebiliyorsunuz gebelik şansını arttırmak için, ama tabii ki orada da ikiz ihtimalini göze almanız gerekiyor. Bu şimdi herkes zaten istiyor ama bu demin söylediğim gibi olumsuz bir şey. İkiz gebelik çok arzulanan bir şey değil ama şansı arttırmak için embriyo sayısını arttırmak gerekiyor. Bazen bu şartlara uymasa da yönetmeliğin şöyle bir şeyi var. Yani tıbbi olarak bir açıklaması, çok embriyo vermenizin tıbbi bir açıklamanız varsa evet o zaman yapabilirsiniz ama istemediğimiz bir şey. Hocam peki ben şunu soracağım. Erkekte hiç sperm yoksa tüp bebek tedavisi yapılabilir mi? Evet, bu da çünkü şöyle inanışlar var. Hani sperm olmasa da gebelik olabileceğine dair. Bakın gebelik için mutlaka olgun iyi bir sperm, mutlaka iyi bir yumurta, mutlaka iyi bir rahim gerekiyor. Bunların üçünden biri yoksa gebelik elde edebilmek mümkün değil. Mümkün değil. Dünyada başka yani hiçbir teknoloji yok. Bunlar olmadan gebelik elde edebilmek için. Fakat burada spermi olmayan derken o hastayı çok iyi irdelemek gerekiyor. Gerçekten yok mu? Ben o hastada sperm bulabilir miyim? Ben o hastada sperm üretebilir miyim? Erkek kısırlığı gerçekten hala çok bilinmeyenlerle dolu ve tedavi başarısı gerçekten halen çok düşük. Gelişmiş sperm testler, teknolojileri olmasına rağmen dediğim gibi halen tedavi şansı düşük olan bir grup ama yine de gebe kalma potansiyeli olduğu halde sperm yok denip kapatılan çok hasta var. Bunları çok iyi bir androlog, iyi bir merkezdeki iyi bir androlog, tecrübeli bir androlog çok iyi değerlendirmesi ve sonuna kadar da ısrar etmesi lazım. Yani sperm yok deyip kenara bırakmamak lazım bu hastaları. Çünkü bu hastalar hep başka umutlar peşinde koşacaktır. Asla o umudunu kaybetmiyorlar. Onlar da çok meşakkatli bir şey.
her türlü çare var denen yere de başvuruyorlar. O yüzden bu hastaları iyi bir hekimin, iyi bir uzmanın değerlendirip sonuna kadar savaşması gerekiyor. Yani yok deyip kestirip atmamak gerekiyor. Hocam laboratuvar testinde mesela hiç sperm gözükmüyorsa bu kişiden direktman testis biyopsisi alınarak çıkabilir mi? Evet, çıkabiliyor ama bu hasta grubunu da iyi ayırmak lazım. Bazen öncesinde belki tedavi yapmak gerekir. Spermin içindeki diğer sperm dışındaki sperm öncü hücrelerini detaylı değerlendirmek gerekir. Acaba bu hastaya o testisini açıp içinden sperm bulmadan önce başka bir şeyler yapmalı mıyım ya da başka araştırmalar yapmalı mıyım diye bakması gerekiyor. Ama evet yani semende yani menide sperm yoksa ejekülatta evet gidip testisin içini açıp mikroteseyle içinden sperm bulabiliyorsak oradaki spermle elbette sağlıklı sperm bulursak elbette onlar çocuk sahibi olabiliyor. Yani benim söylediğim hiç sperm yoksa yani testiste de sperm yoksa iyi anlıyoruz. Yoksa sperm kanalları tıkalı, testiste sperm bol zaten onları dışarı gelmesi de olur. Onları biz testisten alarak gebelik elde edebiliriz. Hocam bu infertilite sebebinde %50-%50 diyebilir miyiz? Kadın %50, erkek %50. Neredeyse evet aşağı yukarı öyle gidiyor. Aslında şöyle %40 kadın, %40 erkek, %20-25 de hem kadın hem erkekte aynı anda sorun var. Dolayısıyla burada işte çiftleri araştırırken de en çok bize gelen hastalar kadında bir şey bulunmuş ya da erkekte bir şey bulunmuş. Diğer çift hiç araştırılmamış. Halbuki dediğim gibi %20-25 hastada hem kadın hem erkekte aynı anda sorun oluyor. Dolayısıyla her iki çifti birden mutlaka değerlendirmek lazım. Yani birinde sebebi bulduk, atıyorum tüpler tıkalı, iyi o zaman erkeğe bakmayalım. Böyle bir şey yok yani. Tüpleri tıkalı olabilir, erkeğin de spermi. Veya geçmişte çiftlerden birinin çocuğu olabilir ya da ikisinin de çocuğu olmuş olabilir ama sonradan problem yaşamış olabilir. Atıyorum daha önce bir erkeğin baba olmuş olması hep hayatı boyunca baba olacağının bir garantisi değildir. Mutlaka gözden geçirmek gerekiyor. Peki bu bahsettiğimiz tüp bebeğin tutmama nedenleri nelerdir? Şimdi evet en çok Evet, çok bizi biraz önce de uğraştıran bahsettiniz, dediniz ki her kişi de tutmayabilir. %100 Evet, değil bu. evet. Neden tutmuyor o zaman hocam? Bilinen kısmı var, evet az bir kısmı biliniyor ama çoğu bilinmeyen faktörler var ama burada en önemli neden demin söyledim iyi bir rahim ve iyi bir embriyo gerekiyor gebelik için. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Süremizi biraz aşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün tüp bebek uzmanı doktor öğretim üyesi Murat Keskin bizimleydi. Bize tüp bebekle ilgili bilmediğimiz ya da yanlış bilinen bir sürü doğrudan bahsetti ya da doğru bilinen yanlışlardan bahsetti diyelim. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.